son derece pratik ve çok rahat bir ayakkabı çalışacağız. Arkadaşlar hem yapımı çok kolay. Yani bir günde 2 çift 3 çift rahatlıkla yapabileceğiniz bir ayakkabı. Zincirlerden oluşuyor. Evet. Şöyle tam yazlık. Her yeri açık. Bakın şöyle bir göstereyim. Evet, uzunca bir zincir çekiyorsun. Uçlarına da şu şekilde bir yaprak yaptım. Bu tüy yaprak mı deniyor artık nedir bilemiyorum. Ve boncuklarla da süsledim. Bu şekilde bir sandalet ortaya çıkarmış oldum. Şimdi size hemen malzemelerini göstereceğim. Evet arkadaşlar. Şimdi her zamanki gibi yine hasır taban kullandım. Evet. Hasır taban tığlama 2 videosu var. Oradaki gibi tığlayabilirsiniz arkadaşlar. Hasır tabandan ilmek çıkarma 2. Yeni başlayanlar için söylüyorum. Zaten takip eden arkadaşlar artık biliyorlar hasır tabanı nasıl tığladığımı. İçerisine bir tabanlık yaptım. Bakın altı eva, içi keçe olan patik arkadaşlar bu. Kalıpla burada A4 ile kalıbı çıkardım. Daha sonra bu patiğin üzerine bu keçenin üzerine koyup tabana göre kestim. Üzerine bir kumaş koydum. Bu kadar. Ve yine 1 santime 2 delik gelecek şekilde kemer delme aparatıyla delip tığlayıp bunu hazırladım. Şimdi bunu şu şekilde yerleştirdim. Evet. İpimiz nedir? İpimiz makrame 2 numara simli. Hangi numara tığla ördüm makrameyi? Şöyle göstereyim arkadaşlar. 0 numara ve şurada 9 katlıya ise 7 numara 1.30 milim. Zinciri çekerken ise 3 numara. En kalın tığım bu zaten. Bununla çektim. Evet, şu tabandan ilmek çıkarma, tabanlı tığlama işini 9 katlı filoş simli iple yaptım. Aynı renkte simli iple yaptım arkadaşlar. Evet, bu da başka bir ayakkabıdan kalmış ama renkler tamamen birbirine uyumlu. Hemen size şunu göstereyim. Şu kısmı zaten biliyoruz. Önce tabanlığı bir tığlayın. Arkasından tabanlarınızı hazırlayın. Onu da tığlayın. İçine oturtun arkadaşlar. Ondan sonra şöyle 9 katlı filoş iple buna şimdi birleştireceğiz. Tabanı birbirlerine birleştireceğiz. Şu arkadan bakın şimdi tabandakinin üst katını alıyorum. Tabanlığın ikisini de o şekilde birleştirdim. Fark etmez arkadaşlar. İkisinden de ilmeklerden tutturup sık iğnenizi yapın. Bu şekilde alttakinin üst katından alıyorum. Karşıdan ikisini birlikte alıyorum ve tığlıyorum. Tamamını bu şekilde tığlayıp gelelim arkadaşlar.
Evet, bakın başladığım yere geldim. Kaydırmayla kilitliyorum. Bir zincir çekiyorum. Ve bakın tabanlarımızı tabana yerleştirdik. Bu ipimizi kesiyoruz. Evet arkadaşlar, bakın birinciye ölçtüm ben. Siz de birinciyi nasıl yaparsanız ikinciyi o şekilde yapacaksınız. Tam şurası ortası. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12. ipten şu kafesleri, şu alttaki kafesleri yapmaya başlamışım. Hemen 2 numara makrome ipimi aldım. Düğüm yapmayacağım. Biraz uzun bırakın arkadaşlar. Birazcık yürütelim arada. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 zincir çektim. Bir sık iğne atlıyorum. İkinciye battım. Evet, şunu da söyleyeyim. Ben birinciyi 10 zincir çekmiştim. Bakın şöyle. Giydiğim zaman eşim bunların çok uzun olduğunu ve çirkin durduğunu söyledi arkadaşlar. O yüzden şu anda size 6 olarak ben gösteriyorum. Bunu da 6 yapacağım. Eşimin de gönlü olsun. Onu da kırmayayım. Belki daha da güzel olur. Evet, şimdi 6 zincir çektik. Araya bir kaydırma yaptım. Bir tane daha kaydırma yaptım. 2 tane araya kaydırma yaptım. Bakın. Şimdi yine 1, 2, 3, 4, 5, 6 zincir çektim. Bir atladım. Bir sık iğne atladım. İkinciye batıyorum. Araya bir kaydırma yaptım. Bir tane atlayarak yaptım arkadaşlar, fark ettiyseniz. Çünkü alttaki çok ince olmaz. Bir tane daha yaptım. Yani ikisini de bir atlayarak yaptım. Tekrar bir göstereyim. 1, 2, 3, 4, 5, 6 zincir çektim. Bir sık iğne atladım. Buraya sabitledim. Şimdi bakın, araya kaydırma yaparken hemen dibine değil, bir yanına batarak birinciyi yapıyorum. Bir tane atlayarak yani. Çünkü üstteki ip çok kalın. Yine buraya değil, bir yanına. Birer atlayarak kaydırmayı araya yaptım. Bu şekilde. Bir, 2, 3, 4, 5, 6. Yine bir sık iğne atladım. Evet, şimdi kaydırma yapacağız. Şu birinciye atlıyorum. Birer birer atlaya atlaya kaydırmayı yapın arka tarafa kadar. Sık sık. Yan yana yapamayız zaten. İpimiz çok kalın. 9 katlı filoşa göre birer birer atlayarak yapıyorum. Bakın şunu atladım. Şunu atladım. Şunu atladım. Bir atlaya atlaya arkaya doğru gidiyorum.
Şimdi topuk kısmına geldiğimizde hemen şöyle bakın, topuktan 1 santim daha geçtim. Şurası topuk, 1 santim daha geçtim ve burada bir kafes daha yapacağız. 1 2 3 4 5 6. Bir tane atlıyorum. Ve yine kaydırmayla ilerliyorum. Tam oranın karşısına, şuranın karşısına gelene kadar kaydırma yapalım. Tam karşısına geldiğimizde şimdi bir tane daha yapacağız. Olmuş mu? Evet, buraya 1 2 3 4 5 6 tane daha yaptım. Bir sık iğne atladım. İkinciye bağladım. Ve tam şuranın karşısına kadar, şuraya kadar yine kaydırmayla gelelim. Evet, tam karşısına bakın. Geldim kaydırmayla. Burada yine aynı şekilde 1 2 3 4 5 6 zincir çektim. Bir sık iğne. Bir tane sık iğne atlıyorum. Diğerine batıyorum. Evet, araya 2 tane kaydırma. 2 kaydırma yaparken bakın arada bir tane atladım. Bir tane atladım arada. Atlayarak 2 kaydırma yaptım. Yani neredeyse arasındaki boşluk şurası 1 santim kadar arkadaşlar, öyle söyleyeyim. 1 2 3 4 5 6. Bir sık iğne atla, ikinciye bat. Araya yine 2 kaydırmamızı yapalım. Karşı tarafta kaç kafes varsa bu tarafa da onu yapacağız. 4 tane kafesimiz var. 3 4 5 ve 6. Yine bir sık iğne atlıyorum. İkinciye bağlıyorum. Araya atlayarak bir atladım. Bir kaydırma yaptım. Bir atladım. Bir kaydırma yaptım. Yine son kafesimiz 1 2 3 4 5 ve 6. Yine bir tane atladım. Evet, 4 tane bakın kafesimiz bitti. Şöyle karşıya getirin. Ölçün arkadaşlar. Bittiği zaman da aynı hizada olması lazım. Şimdi yine buraya kadar, şu başladığımız yere kadar kaydırmayla gelelim. Başladığım yere kadar geldim. Şöyle bir şöyle aralardan birazcık kaydırma yapacağım. Sağlam. Şuradaki bu da şimdi aklıma geldi. Öbüründe şuraya gelmiş bırakmıştım ama
Güzel oldu arkadaşlar. Bu taraf dış tarafına da baktığı için. Şurası yine iç tarafta kalmış. Hani çok görünmez ama burası bakın çok güzel oldu. Şimdi aklıma geldi. Birincisini de yapmamıştım. Şimdi şu iplerin uçlarını yakmamız lazım mutlaka. Yoksa makrome sökülüyor. Evet, şurada bunu bir keselim. Şöyle ipi dışarıya bir çıkaralım. Şu bakın ilk yukarıdaki başlarken yürüttüğümüz ip. Evet bakın tabanımızın alt kısmı hazır. Son derece kolay ve pratik bir şekilde hazırladık. Şimdi şu zincirimizi çekeceğiz. Bunu zannediyorum 2,5 metre çektim arkadaşlar ben. Artık boyunu herkes kendisine göre ayarlar. Ama ben bunu 2,5 metre çektim. Ne yaptım? Sadece makrome ipini 2 kat yaptım. Bakın şöyle şunu 2 kat yaptım. 3 numara tığla şu şekilde zincir çektim. Ben şimdi tam 2,5 metre kadar çekeceğim bunu. Daha sonra da ucuna şunu göstereceğim. Evet arkadaşlar. 2,5 metre kadar zincirimi çektim. Şimdi tabanımıza takalım. Bakın şöyle tam ortalayalım. Şu an burada tam ortalamamız lazım. Şöyle bakın iki ucu şu şekilde getirin, çektirin. Burada tam ortalansın. Şimdi bağcığımızı takalım. Arkadaşlar makrome ipi şart değil. Elinizde ne varsa 18 katlıyla da çok güzel olur bence. 9 katlıyı da 2-3 kat yaparak yapabilirsiniz. Alize divaya da olur. Ya bence tüm iplerle olur. Şu şekilde. Şöyle biraz bırakalım. Şuradan bakın şöyle de yapabilirsiniz. Şunu buradan takıp bunu buradan da takabilirsiniz. Şu şekilde çapraz. Ben şu ön kısmı da tamamen kapanmasın diye
Şöyle yaptım. Bunu buradan taktım. Böyle. Bunu da buradan taktım. Şu şekilde. Şimdi bir tarafına şuraya hemen boncuklarımı takayım. Evet, şimdi bir tek bu yaprağımız kaldı. Bunu yapacağız arkadaşlar. Bunun farklı bir tekniği var. Ben de ilk defa yaptım. Şöyle. Şuradaki kafeslerimizin toplamda kaç santime denk geldiğini bir göstereyim. Çünkü ilmek aralıkları söylüyoruz ama farklı olabiliyor arkadaşlar. Herkesin çektiği ilmek birbirine denk değil. Bakın. Şurada bağcıkları koyduğum yer toplamda 4 tane kafes için 10 santim. Bu da bir ölçü olsun diye veriyorum. Aralarda 2 kaydırma yapmıştım ya ben mesela kafesin arasında. Elinize göre bakarsınız, onu 3'ü de çıkarabilirsiniz. Biraz daha aralıklı olmasını istiyorsanız. Ama toplamda benim yaptığım, bakın, kafes aralıkları toplamında 10 santim. Şöyle şu başlamış olduğum yeri bir de göstereyim. Şu ön kısımda ne kadar bırakmışım? Bakın 13 santim. Şurası 13 santim boşluk. Evet. Şimdi şunu yapacağız. Şöyle belli bir miktar, şu kadar bir ip kestim. Şu uç kısmını bağcığa dikmek için kullanacağım. O yüzden birazcık uzun bırakıyorum. Burada bir düğüm attım. Şurası baş kısmı olacak. Bakın. Şöyle bunu koyacağız. Şuradan kestim. Şimdi bakın arkadaşlar. Şunu şu şekilde yaptım. Şu ipin alt tarafına yerleştirdim. Şöyle alt tarafına yerleştirdim. Tekrar şu şekilde yaptım. Bakın. Şuradan görüyor musunuz? Şunun çekiyorum. Şurayı da şuradan içerisinden geçiriyorum. Şu düğüm üstte kalacak. O düğüm bizim, evet, en baş kısmımız. Düğüm üstte kalacak arkadaşlar. Şurada bu şekilde çekiyorum. Şimdi hemen yanına bir daha yapıyorum. Bakın, bunu ipin altına yerleştiriyorum. Tekrar bir tane daha. Bunlar aynı boy yaptım kredi kartıyla.
Evet, bir tane daha tekrar. Bakın şurası. Şu iki taneyi bunun içinde geçiriyorum. Şunu da şunun içinde. Evet. Şimdi bir tane daha göstereyim. Ondan sonra artık kendimiz yaparız. Son kez gösteriyorum arkadaşlar. Şöyle alta koydum. Diğerini de aldım. Şuradaki iki taneyi bunun içinden geçiriyorum. Bunun uçlarına da bunun, evet, yine diğer ipimizin başından geçirdim. Bakın bu şekilde çektirdim. Ve bunu şöyle ittirelim. Ve burada sıkılayalım. Bu şekilde arkadaşlar, bu şekilde yaprağınızın ne kadar büyük olmasını istiyorsanız o kadar bağlayacaksınız. Şimdi ben devamını yapayım. En son size kaç tane bağladığımı göstereyim. Evet arkadaşlar, bir sayalım. Şu düğümümüzdü bakın. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Toplam 21 tane ip bağlamışım. Birincisinde bunu da aynı şekilde yaptım. Siz büyüklüğünü, küçüklüğünü ne kadar istiyorsanız o kadar bağlayın arkadaşlar. Şimdi burada hemen şu altından da bir düğüm atmamız lazım. Bağladıklarımız kaymasın diye hem üstünden hem altından, bakın, düğüm attım. Evet. Şimdi bunu yaprak şeklinde kestim. Siz direkt ipleri kesmeden önce bir tane arkadaşlar A4 kağıdına yaprak çizin. Nasıl bir yaprak istiyorsanız o A4 kağıdını üzerine koyup o şekilde bir ölçü yapabilirsiniz kendinize. Ben şimdi şöyle rastgele yaptım açıkçası birincisini. Şu kısmıyla bağcığımıza dikeceğiz. Şuradan keseceğim. Şurası dikmek için yeterli. Şurayı da hemen yakalım. Boncuğumuzu takalım. Arkadaşlar ben baş kısmına böyle bir yeşil boncuk taktım. Bakın şöyle bir şey de yapabilirsiniz. Şuraların ortalarına küçük küçük taş da dikebilirsiniz. Küçük boncuklar da dikebilirsiniz. Mesela koyu kahve boncuklar olsa güzel olurdu bunun üzerine. Şu alt kısmı da şöyle kesiyoruz. Burayı da yakacağım.
Evet arkadaşlar, ayakkabımız, sandaletimiz bitti. Dediğim gibi şuralara küçük küçük boncuklar dikerseniz şu ipleri de tamamen sabitlemiş olursunuz. Bakın şöyle, şuraların açılma ihtimali olabilir mi acaba diye düşünüyorum. Evet, ben de ilk defa yaptım. Sizlerle paylaştım. Ayakkabımızı bitirdik. İnşallah beğenmişsinizdir. Sizler de yaparsınız. Çok pratik arkadaşlar. Hemen denemenizi öneriyorum. Eğer videomu beğendiyseniz beğen butonuna basarak, yorum yaparak ve videolarımı kendi sosyal medya hesaplarınızda paylaşarak destek olursanız çok çok sevinirim. Evet, bir dahaki videolarda yeni modellerle görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın, sağlıkla kalın, Allah'a emanet olun.